Harun abi mi anlatacağız bugün? Başka ne olacaktı ki? Uyan, çok fazla düşün. İşe git, hayatını düşün. Mutlu görün. Eve git, acı çek, duş al. Sonra yemek ye, müzik dinle. Tekrar acı. Tekrarla. Hayır. Ama bu sefer Harun abi konumuz oluyor. Öyle oldu. Bu sabah erken kalkmıştım. Acaba biraz daha uyusam mı? Maalesef bu iş bitti. Birçok işimi halletmiştim. İnternette geziniyordum. Ve bir anda YouTube karşıma onu çıkardı. Bu adam gerçek olamaz. Daha önce böyle vücuda sahip birine hiç rastlamamıştım. Haliyle şaşırmam doğaldı. Başından bir olay geçti. Sakatlanmadı. Bir şey yaptı. Ama teğet geçti. Çelik iradesiyle tekrarladığı rutini onu zaman içinde yuvarlanan kartopu etkisiyle dönüştürmüştü. Artık olmuştu. 1453. Harun. Yalnız Harun abi izlerken aklıma bir şey takılmıştı. Herkes Harun abi neden bu kadar çok seviyordu? Aslında cevap çok zor ve bir o kadar basitti. Bu konuda araştırmaya koyuldum. Araştırdım ve... Ahlakın bozuk olduğu bu topluma şifa gibi gelmişti. Fakat başkalarına şifa olan Harun abinin başına bir sıkıntı geldi. Ben geçen hafta mide kanamasından dolayı hastaneye yattım gece salı akşamı. Kan sulandırıcı kullandığım için içeride kusmaya dayalı yırtıklar oluşmuş. Bunu da niye çekiyorum? Hem kendim için çekiyorum hem başka insanlar için çekiyorum. Bu da başımıza geldi. Ölebilir miydim? Ölebilirdim de. Ölmüşüm, hatta haberim yokmuş zaten. Orada kalanları bayağı üzmüşüm. Ailemi, sevdiğim insanı, sevdiğim kadını, yani bayağı biraz sıkıntılar olmuş. Heyecan her yaşta güzel bir şeydir. Her durumda sonu güzel bitmez. Tutkuyla atılan yanlış adımlar insanı felakete sürükler. Bazen anlık heyecanlar ömür boyu yük olur insanın sırtına. Keşke olur, vicdan azabı olur. Hiç çekmesi çok zordur. İnsanın koparıp atamayacağı bağları vardır. Arkasına dönüp gidemeyeceği durumlar. Eğer bu döngü yıkılırsa altında kalan tek kişi sen olursun. Harun abi. Aman abi sakin ol. Kork. Çok uyuma diye şey yaptım. Bu sefer kötü olursun. Direkt uyandım ben de. Neyse ki Harun abiye bir şey olmadı. Onu ne korumuştu? İçinde beslediği hayvan sevgisi mi? Ağzından eksik etmediği o söze ne demeli? Her şey bunda mı gizliydi? İyiyim abim, sağ olasın, çok şükür. Elhamdülillah iyiyim. Bütün bunlara rağmen çözemediğim bir gizem vardı. Harun abinin kolları neden bu kadar büyük? Harun abinin kollarındaki gizem neydi? Birçok insanın bacağında olmayan kütleyi kolunda nasıl taşıyabiliyordu? Babam bu kadar iyi pasta yapmayı nerede... Ne alaka? Neyse. Biz dosyamıza dönelim. Harun abinin kollarındaki gizemi hala çözemiyordum. Aradım, taradım, düşündüm. Bu sanki biraz zor olacaktı. Hesaplarında gezindim. İnsanlara sordum. İzlerin peşinden koştum. Adeta saklambaç oynuyordu. O koşuyordu, ben kovalıyordum. Hiç bitmeyecek gibiydi. Acaba dursam, sadece beklesem. Zaten dünya yuvarlak değil mi? Eninde sonunda bir eksende karşılaşacağız. Bunu çözüm sanmıştım. Beklemeye koyuldum. Beklerken araştırmalarıma devam ettim. Biraz YKS'den kalan yorumlama gücümle farklı boyutlardan ele aldım. Zamanı kırdım. İzafiyete yaklaştım. Nasıl olacaktı? Nasıl çözecektim ben bu dosyayı? Ve sonunda bir ize rastladım. Daha önce fark etmediğim bir şeyin farkına vardım. Harun abi hep şunları kullanırdı. Ve Allah'tan istediği bir şey vardı. Namazlara gönderiyordu. Oğlum işte derslerine dua et. Biz yatıyoruz. Allah'ım bana istediğim vücudu nasip et diyoruz. O zaman Rocky falan çok meşhur. Bu delil bizi aynı eksende çarpıştıracaktı. Yavaş yavaş tünelin ucunu görüyordum. Ama bir saniye. Son zamanlarda dünyayla tek bağlantım hep aynı cevapla karşılık veren bu dosya. Tekrardan düşündüm. Acaba bilmemek en doğrusu muydu? Belki de bilmeyerek hayal etmek daha iyiydi. Yavaş yavaş bu dosyayı kapatamayacağım. Bu gizemin sırra kadem basacağını düşünerek. Tam elim ayağımı çekecekken... Aklına koyduğun her şey baş... İhtiyaç duyduğum tek şey sadece bu muydu? Ama yine de bana sorarsanız gerekli ve o kadar da yetersizdi. Vazgeçeceğimi zannetmiş olabilirsiniz. Keza ben de buna inanmıştım. Ama zorluğun ekseriyeti mutlak bir şekilde etkisini üzerimde tesir ettirmesi olası değildi ki peşimde o kadar kolay bırakacak değildi. Evet, saklanabilir ama belki de kim bilir. O motivasyon cümlesi olmasaydı şu anda bunları bile size anlatamıyor olabilirdim. Lakin durum farklı işledi. Şu an buradayım. Önümüzde bir dosya var. Bunu çözmekse şimdiki vazifem. Bunu size net bir şekilde aktarmalıyım. Bunun için düşündüm. Bekçi amcaya danıştım. Yaşlı bir teyzeyle münazara ettim. Olmadı. En son genç bir delikanlıyı gördüm. O da bana şunları söyledi. Bu söyledikleri kulağımda çınlarken dosyayı çözmeye devam ettim. Araştırmalarım sonucu bir kanıya vardım. Her şeyi biliyor ama hiçbir şey bilmiyor gibi olsam da yapboz parçaları yavaş yavaş yerini buluyordu. Bu tabloyu şimdi size kısaca özetleyeceğim. Harun abi namaz kılan biriydi. Abdest alırken mesela şu mest edemiyorum, elim dönmüyor. Haliyle kullandığı kelimeler adeta anahtara benzerdi. Biz istesek de istemesek de. Şimdi ise parçaları birleştirelim. Sıkı çalışma, dua, güzel bir kalp. Evet, işte bu. Başka ne olacaktı ki zaten? Bu haftada çözdüğüm bu gizemin mutluluğuyla artık rahatlıkla yatağımda ayağımı yorganıma göre uzatabilirim. Şu bilgiyi öğrendiğimden beri yatağımda rahatlıkla yatamıyorum. Muhtemelen size söylediğim zaman sizde de aynı etki olacak. 2030 birkaç gün sonra 2016'dan daha yakın olacak.